Merhabalar sevgili hanımlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu sefer sizlerle beraber elimizde olan böyle küçük ipleri değerlendireceğiz. Elimde bir bütün 3 tane de böyle küçük küçük iplerim var. Ben renklerimi kız çocuklar için seçtim. Sizler tabii ki farklı renklerde çalışarak kız ve erkek çocuklar için çalışabilirsiniz. İplerim 100 gramı 250 metrelik. Bebek örgülerinde kullandığım antipilik bir ip. Bir bütün ipim roba için çalışacağım ve kenar patları için. Diğer renklerimi de yeleğimin alt beden bölümünde renk renk bir model çalışacağız. İpim 100 gram 250 metre demiştim. Şişim de yani 3 numara bir şiş. Bu renk renk olan iplerimi kenara koyuyorum. Şu 3 rengi diğer ipimi de alıyorum kenara. Ve yeleğimi çalışmaya başlıyorum. Yeleğim için ben şişime 83 ilmek attım. Başlamış olduğum sırayla beraber bu sırayla beraber 4 diş haroşa ördüm. Örgünün ön yüzünden ve ilmeklerimi ayırdım. Bir ön yaka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmek. Bir ilmek reglan artırım ilmeğim. 12 ilmek kol. Bakın 3, 6, 9, 12. Bir ilmek reglan artırım ilmeğim. Arka 25 ilmek. Bakın şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25. Bir ilmek reglan artırım ilmeğim. 12 ilmek diğer kol. Bir ilmek reglan artırım ilmeğim. 16 ilmek diğer yaka. 16 ilmeğin 7 ilmeği ön pat ilmeğime ait. Şimdi örgümün arka tarafını döndürüyorum. Örgümün arka tarafından da bir sıra haroşa oluşturuyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum, ipimi öne alıyorum. Haroşamı ters ilmeklerle oluşturuyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Haroşayı hepimiz biliyoruz. Başlama tekniğini biliyoruz. Onun için ben böyle yeleğimin yakayı başladım. Haroşayı da ördüm. Geldim. Fazla zaman kaybı olmasın diye. Hani videomuzda çok uzamasın diye. Burası örgümüzün arka yüzü. Henüz roba modelini çalışmıyoruz. Nereye kadar geliyoruz? Şu turuncu ayraca kadar. Turuncu ayraçta yaka düşürme tekniğini çalışacağız. Örgümün arka tarafından bir sıra daha haroşa oluşturdum. Ve turuncu ayraca geldim. Turuncu ayracımı bu şişime aldım. Burada 16 ilmeğim vardı. Yaka düşürme ilmeklerim biliyorsunuz. 2 ilmeğini ördüm. Kaldı 14 ilmeğim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Kısa satır tekniği çalışıyoruz. Burada çok kolay. İpim arkada. Dönmüş olduğum ilmeği aldım. Şöyle bir sıkılaştırdım. Yanındaki ilmeğimi düz ördüm. Ayracımı aldım. Bir doladım. Bir ilmek reglan artırım ilmeğim düz. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. Kol ilmeklerim düz. Ve reglan artırım ilmeğime geldim. Kırmızı ayracımı aldım. Bir doladım. Bir ilmek düz. Bir doladım. Bakın bu reglan artırım ilmeğim. Bir doladım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle devam ediyorum. Sizlerin elinde ayraç yoksa renkli ipler takarak da işaretleyebilirsiniz ya da beni dikkatli dinlerseniz ilmekleri sayarak çalışırsınız. Yeleğimin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle ördüm geldim. Ayracımı aldım kenara bir doladım. Bir ilmek reglan artırım ilmeğim düz. Bir doladım. Kol bölüm için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Ve reglan artırım ilmeğime geldim. Ayracımı aldım. Bir doladım. Bir ilmek reglan artırım ilmeğim.
düz ördüm, ayracım aldım, bir doladım. Burada 16 ilmeğim vardı. 2 ilmek aldım, burada kaldı 14 ilmeğim. Yaka düşürme tekniği için kısa satır tekniği biliyorsunuz. Örgümün arka yüzünü döndürdüm. Dönmüş olduğum ilmeğimi aldım, şöyle bir sıkılaştırdım. Burada bir ip uzantısı olsun istemiyorum. Yanındaki ilmeğim de tabii ki şöyle biraz sıkı. Ve örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Buna ajur ilmeklerim de dahil olmak üzere, yani ajur ilmeklerim artırmış olduğum ilmeklerim. Nereye kadar örüyorum? Diğer yakadaki yaka düşürme tekniğine kadar, yani kısa satır tekniğine kadar örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden kısa satır ilmeklerime kadar geldim. Bakın bu 2 ilmeğim kısa satır ilmeğim, ördüm. Burada 14 ilmeğim vardı. 2 ilmek aldım. Kaldı 12 ilmeğim, bakın. 4, 8, 12. Ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeğimi bakın bir sıkılaştırdım. Bu çok önemli. Burada ip uzantısı olsun istemiyorum. Düz ilmeklerle devam ediyorum. Ajur ilmeğime kadar. Ajur ilmeğime geldim. Bir doladım. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Şu ortadaki bir ilmeğim sabit, hep bu reglan artırım ilmeğim. Bir doladım. Kol bölümü için ayırmış olduğum ilmeklerim düz. Ve diğer reglan artırıma geldim. Ajur ilmeğime bir doladım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz örüyorum. Bu her iki reglanda çalışmış olduğum tekniği, yani artırma tekniğini diğer her iki reglanda da çalışıyorum. Kolda da kol ilmeklerimi düz örüyorum. Nereye kadar? Bu yakadaki yaka düşürme ilmeklerine kadar. Yaka düşürme ilmeklerime geldim. Burada 3 ilmek reglan ilmeğimi düz ördüm, artırdım. 2 ilmek yaka düşürme ilmeğim ve 14 ilmeğim var burada. 2 ilmek aldım yaka düşürmeye, kaldı 12 ilmeğim. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım, bir sıkılaştırdım. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Diğer yakadaki yaka düşürme ilmeklerine kadar. Yaka düşürme ilmeklerime geldim. Burada 4, 8, 12 ilmeğim var. 2 ilmek aldım. Kaldı 10 ilmeğim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Dönmüş olduğum ilmeği örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Ve ajur ilmeğime kadar düz ilmeklerimle devam ettim. Burada bakın bir doladım. Buraya biraz dikkat edelim sevgili hanımlar. Bir ilmek düz ördüm. 1, 2 ajur çalıştım. 3. ajurdayım. Bir doladım. Şu 3 ilmeğimi şöyle üçünü birden içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Kol bölüm için olan ilmeklerimi örüyorum. Bu ortadaki 3 ilmeğin içinden neden bir ilmek aldım? Burada bir doladım, artırdım. Bir düz ilmek ördüm. Bir doladım, artırdım. Artırdığım ilmekleri tekrar eksiltmek için üçünün içerisinden bir ilmek aldım. Eksilttim, artırdım. Bir doladım, artırdım. Kol ilmeklerimi öreyim ajur ilmeğime kadar. Bu sırayı da sıra sonuna kadar beraber çalışacağız. Bir doladım, geldim reglan artırım ilmeğime, bir ilmek düz. Bir doladım, 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Bir doladım, bir ilmek düz, bir doladım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Burayı biraz hızlı geçiyorum. Diğer reglam ilmeğime kadar, yani ajur ilmeğime kadar, pardon. Ve ajur ilmeğime geldim. Bir doladım. Bir ilmek düz, burayı yavaş anlatıyorum. Bir doladım.
3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, bir doladım, bir ilmek düz ördüm, bir doladım. Kol bölüm için ayırmış olduğum ilmeklerimi düz örüyorum ve ajur ilmeğime kadar. Ajur ilmeğime geldim, yani reglan artırım ilmeklerime bir doladım, bir ilmek düz, bir doladım. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, bir doladım, bir ilmek düz, bir doladım. Kısa satır ilmeklerimi örüyorum. Kısa satır ilmeklerimi ördüm. Burada 12 ilmeğim vardı. 2 ilmek aldım. Kaldı 10 ilmeğim kısa satır ilmeğimden. Örgümün arka yüzünü döndürdüm. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Ajur ilmeklerim de buna dahil olmak üzere diğer yaka düşürme ilmeklerine kadar. Kısa satır ilmeklerime geldim. Örgümün arka tarafından burada bakın 4, 8, 10 ilmeğim var. 3 ilmek alıyorum. Kısa satır ilmeğime 7 ilmeğim ön pat ilmeğime kalıyor. Ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi şöyle bir sıkılaştırdım. Düz ilmeklerle devam ediyorum. Şu bir ilmeğime kadar, bir ilmek sabit ilmeğim var ya, reglan ilmeğim. Buraya kadar arkadaşlar. Ya da şöyle de yapabiliriz. Bakın ajur ilmeklerimi 1, 2, 3'te sayabiliriz. Evet, ortadaki sabit reglan artırım ilmeğime geldim. Bir doladım. Bir ilmek düz. Bir doladım. Kol bölümü için ayırmış olduğum ilmekleri düz örüyorum. Bu diğer reglan artırım ilmeğime kadar. Evet, kol bölümü için ayırmış olduğum ilmeklerimi düz ördüm. Ajur ilmekleri de artık kola ait oldu. Biliyorsunuz. Bir ilmek sabit reglan artırım ilmeğime geldim. Bir doladım. Bir ilmek düz. Bir doladım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle devam ediyorum. Nereye kadar? Diğer yaka düşürme ilmeğime kadar devam ediyorum. Bu her iki reglanda nasıl çalıştıysam diğer her iki reglanda da aynı şekilde çalışıyorum. Kısa satır ilmeklerime kadar ördüm geldim. Örgümün ön yüzünden burada 10 ilmeğim var. 3 ilmeğimi aldım. Yaka düşürmeye kaldı 7 ilmeğim. 7 ilmeğim de ön pat ilmeğime ait. Örgümün arka tarafını döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şöyle ipimi sıkılaştırdım. Ve ters ilmeklerle devam ediyorum. Nereye kadar? Sıra sonundaki bu 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar 7 ilmek ön pat ilmeğimde ilik yeri çalışacağım. 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar geldim. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle. Haroşamı ters örüyorum biliyorsunuz. Bakın bu 1, 2, 3. Klasik ilik açmayı şekliyle açıyorum her zamanki gibi. Bir doladım, artırdım. 2 ilmeğin içerisine bir ilmek aldım, eksilttim ve 2 ilmeğimi de haroşa ördüm. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Yaka düşürme işlemimiz bitti artık. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi ön aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Daha sonra ajur ilmeklerime kadar düz ilmeklerimle devam ediyorum. Ajur ilmeğime geldim. Bir doladım. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Bir doladım. Kol bölümü için olan ilmeklerim düz.
Ve ajur ilmeğime geldim. Reglan artırım ilmeğim biliyorsunuz. Bir doladım. 3 ilmek düz. Bir doladım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örmeye devam ediyorum. Şöyle bakalım. Roba modelimiz de kendini belli etti. Her iki reglanda çalıştığım ajur işlemini, artırma işlemini diğer her iki reglanda da çalışıyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum. Bakın sıra sonundaki 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Daha sonra örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden de sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden ördüm. Arka yüzünden de tüm ilmeklerimi ters ördüm geldim. Örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Düz ilmeklerimle devam ediyorum. Nereye kadar? Ajur ilmeğime kadar. Yeleğimin yakasında düz ilmeklerimi örüyorum. Ajur ilmeğime kadar. Ajur ilmeğime geldim. 2 ajur çalışıyorduk. 3. ajurda şöyle bir model uyguluyorduk biliyorsunuz. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Yani artırdım. Bir doladım, artırdım. 3 ilmeğim var, düz ilmeğim. 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Bir ilmek düz, bir doladım. Kol ilmeklerimi düz örüyorum. Burayı biraz hızlı geçeyim. Diğer reglana kadar. Ve ajur ilmeğime geldim. Bakın diğer reglan ilmeğime bir doladım. Bir ilmek düz. Bir doladım. 3 düz ilmeğimin içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. Bir doladım. Bir ilmek düz. Bir doladım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bu her iki reglanda da aynı şekilde çalışalım. 7 ilmek ön pat ilmeğimizde örmeyi unutmayalım. Sonra örgümüzün arka yüzünü döndürelim. Örgümün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar ters ilmeklerle örelim. Örgümün arka yüzünden de tüm ilmeklerimi ters ördüm geldim. Şöyle robamızın duruşuna bakalım. Robamız bu şekilde. 2 model çalıştım. 3. modeli de yine aynı bu şekilde çalışıyoruz. Bir ilmeğin her iki tarafından artırma yaparak bakın bu şekilde reglan modelimiz, harika bir reglan artırma ve roba modelimiz oldu. İlik yerimi de örgünün arka yüzünden gelirken açtım biliyorsunuz. Örgünün ön yüzünde 15 haroşa dişi oluşacak ve arka yüzünden gelirken ilik yerimi açacağım. Kaç model çalışacağım robada? Robada 7 model. 2 modeli çalıştım. 5 model daha çalışıp geliyorum. 7 model çalışacağım. Daha sonra kol ve beden ayrımı için haroşa çalışmamızı beraber çalışalım. Robayı yeterli ölçüye gelene kadar ördüm geldim. 7 model çalışalım demiştim. Reglanda 7 model çalıştım. 2, 4, 6, 7. Her modelde 3 ajur çalıştım. Toplamda 21 ajur çalıştım. Yani 21 artırım çalıştım. İlmek sayılarını hemen sizlere şöyle vereyim. 38 ilmek, bir yaka. Burası arkadaşlar. Bir ilmek sabit reglan artırım ilmeğimi ön yakaya verdim. Şöyle. 53 ilmek kol. Yine burada bir ilmek bakın sabit reglan artırım ilmeğimi yeleğin arka sırt bölümüne verdim. 69 ilmek yeleğin arka sırt bölümü. Burada da yine bir ilmeği yeleğin arka sırt bölümüne verdim. Reglan artırım ilmeğimi. Diğer kol 53 ilmek ve diğer yaka 38 ilmek.
Örgünün ön yüzünden 15 haroşa dişi oluşturdum. Arka yüzünden gelirken ikinci ilik yerini çalıştım. Beden ve kol ayrımı için haroşa çalışmasına geçiyoruz. Örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeği örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa çalıştım. Daha sonra tüm ilmeklerimi haroşa çalışıyorum sıra sonuna kadar. Ayraçlarla da böyle işaretledim. Kol ve beden ayrımı çalışırken tekrar ilmek saymak istemiyorum. Bu şekilde örgünün ön yüzünden 3 diş haroşa oluşturup geliyorum. 4. diş haroşada kol ve beden ayrımını çalışacağız. Yani kol ilmeklerini kapatacağım. Örgünün hem ön yüzünden hem de arka yüzünden ters ilmeklerle haroşaları oluşturup geliyorum. Örgünün ön yüzünden 3 diş haroşa sırası oluşturdum. Geldim. Bakın arka yüzünden de haroşa çalıştık. Örgümün ön yüzündeyim ve 4. diş haroşa sırasındayız. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber bu kırmızı ayraca kadar, yani kol ilmeklerine kadar haroşa örüyorum. Kol ilmeklerine kadar yaka ilmeğimi haroşa ördüm. Örgünün ön yüzünden 4. sıra haroşayı örüyorum. Ayracımı çıkardım. Kol ilmeklerimi kapatacağım. Şöyle 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım ters olarak. Bu şişimi diğer şişime taktım. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Bunu diğer şişime taktım. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Haroşa olarak kapatıyorum ve burada bir sıra daha haroşa elde ediyorum. Ters ilmeklerle kapatıyorum. İlmekleri kapatırken ne çok sıkı ne de çok gevşek. Örgümüzü nasıl ördüysek aynı şekilde kapatalım bakın. İlmeklerimi bu şekilde kapatıyorum. Nereye kadar? Turuncu ayraca kadar. Yani kol ilmeklerimi son ilmeğine kadar kapatıp geliyorum. Kol ilmeklerimi kapattım. Turuncu ayraca geldim. Burada bir ilmek kola ait, bir ilmek de yeleğin arka sırt bölümünden alacağım. 2 ilmeğin içerisine bir ilmek aldım. Kol ilmeklerini tamamen kapattım. Şöyle bakalım. Bu şekilde kol ilmeğini kapattım. Şimdi böyle örgümü döndüreceğim. Kol altından ilmek artıracağım. Ve şöyle de kolu kapatacağım. Bakın şu şekilde. Hani kol altında ilmek artırıp bu şekilde kolumuz kapanacak. Bir, iki, üç, 4, 5, 6. 6 ilmek kol altında artırdım. Yeterli. Burada ilmek kapattığım noktada şöyle bir ip uzantısı oluyor.
Hemen şuradan şöyle bakın bir ilmek aldım. O ip uzantısını da aldım. Diğer şişime taktım. Buradaki bir ilmeğim ve diğer bir ilmek ip uzantısı. Bir ilmek de yeleğin ön yakasından aldım. Üçünün içerisinden bir ilmeğimi ters olarak aldım. Ve örgümü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 6 ilmek kol altında artırdığım ilmeğimi ters ilmeklerle örüyorum. Bakın bu şekilde. Daha sonraki ilmeklerim ters olarak devam ediyor. Bu kol altında 6 ilmek artırdım, döndüm, tekrar ilmeklerimi ördüm. Bakın harika bir kol altı birleştirmesi oldu. Şöyle devam ediyorum. Yeleğimin arka sırt bölümünü ters ilmeklerle geliyorum. Sonra kol ilmeklerimi yine ters ilmeklerle kapatıyorum. Dönüyorum, 6 ilmek artırıyorum, dönüyorum. O 6 ilmeği örüyorum ve sıra sonuna kadar hep haroşayla geliyorum. Burada roba yüksekliğini ölçelim arkadaşlar. Kol ilmeklerinin tamamen kapanmadan. Şöyle. Roba yüksekliğim 15 santim. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Daha sonra örgünün arka yüzünden örmeye beraber devam ederiz. Sıra sonuna geldim. Şöyle bakalım. Kola bakın. Bu kolda nasıl çalıştıysam diğer kolda da aynı şekilde çalıştım, şöyle gördüğünüz gibi. 38 ilmek bir yakaydı. 53 ilmek kol, 69 ilmek yeleğin arka sırt bölümü, 53 ilmek diğer kol, 38 ilmek diğer yaka, toplamda 231 ilmeğim vardı elimde. Kol ilmeklerini çıkardıktan sonra elimde 145 ilmek kaldı. Kol ilmekleri kapattım, ilmek sayısından çıktı. Tekrar 6 ilmek bir kol altından, 6 ilmek bir kol altından artırdım. 145 artı 12, 157 ilmeğim var toplamda yeleğimin ilmek sayılarında. Ve örgünün arka yüzünü döndürüyorum. Örgünün arka yüzünden de sıra başından sıra sonuna kadar ters ilmeklerle örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden ilmeklerimi ters ördüm, geldim ve örgümün ön yüzündeyim. Yeleğimizin modeline başlıyoruz. Model renk renk yapacaktım, biliyorsunuz. Video başında da 3 tane renk söylemiştim. Şöyle yapıyorum. Kremle başlıyorum. Krem ipimi de şöyle kenara koyuyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Örgümün ön yüzünde baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Bu krem ipi elime aldım. Ekruda dediğimiz bir renk. Modeli hazırlık yapacağım arkadaşlar. Örgümün ön yüzünden bir sıra düz
ilmeklerle örüyorum. Şöyle ipimi de sabitliyorum. Bakın bu şekilde nereye kadar örüyorum. Diğer yakadaki 7 ilmek haroşa ilmeğime kadar, bu yakada tekrar bu lila renk ipten sabitlemek istiyorum. Orada ayrı bir uç gidecek. Örgümün ön yüzünden bu ekru renk iple düz ilmeklerle ördüm geldim. 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar. Burada lila renk ip sabitliyorum. Farklı bir uç gidecek burada. Şöyle ipimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Ve bu ucu sabitliyorum. Bu kısa ucu biraz uzun tutuyorum, başladığım ucu, sonra temiz iş yaparken rahat çalışayım diye. Bakın bir sıra düz gittim. Örgünün arka yüzündeyim. Örgünün arka yüzünden de tüm ilmeklerimi bir sıra ters örüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi zemin renkli, yani lila renkli ipimle ördüm. Burada ip kilitleme sistemini yapıyorum. Bakın lila renkli ipim üstten alta, ekru renk yani krem renk ipim alttan üste. İpi kilitledim burada. Şöyle bir dolaştırdım. Ve örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle devam ediyorum. Diğer yakadaki, bakın bu yakadaki 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar örüp geleyim. Burada yine ip kilitleme sistemini çalışırız. Ekru renk ipimi örgümün arka yüzünden bakın ters ilmeklerle ördüm geldim. 7 ilmek ön pat ilmeğime geldim. Bakın bu açık renkli olan, ekru renkli olan ipim üstten alta alıyorum. Alttaki lila renkli ipimi üste aldım. Burada ip kilitleme sistemini çalıştım. Ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Lila renkli ipimi aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Modelde 2 sırayı tamamladım. Örgünün ön yüzünden bir sıra düz, arka yüzünden ters olarak. Bakın lila renkli ipim üstten alta, ekru renk ipim alttan üste geldi. Burada bakın bir düz ilmeğimin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. İpimi öne aldım. 1 2 ilmek ters. 2 ilmekten sonra bir düz ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım düz olarak. Bir doladım. Aynı ilmekten bir ilmek daha aldım. Modelimiz 3 ve katlar. Yani 3 ilmek artı 3 ilmek artı 3 ilmek şeklinde. Bakın bir ilmeğin içerisine 3 ilmek aldım ya düz olarak. İpimi öne aldım. 2 ilmek ters. İpim arkada. Düz ilmeğimin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. Aynı ilmekten bir ilmek daha aldım. 2 ilmek ters. Bir ilmeğimin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. Bir ilmekten 3 ilmek aldım. Modelim gerçekten çok kolay. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. İlmek sayılarımı saymadım. Belki bir ilmek fazla ya da belki bir ilmek eksik olursa, fazla olursa 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alarak eksiltirim. Eksik olursa da bir ilmekten 2 ilmek alarak ilmeğimi tamamlarım.
2 ters ilmek, bir ilmeğin içerisinden, düz ilmeğin içerisinden 3 ilmek alarak devam ettim. Bakın örgümün sonuna geldim. Burada 2 ters ilmeğim var. Bir düz ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, bir doladım. Aynı ilmekten bir ilmek daha aldım. Burada 3 ilmeğim kalması gerekiyordu. 4 ilmek kaldı. Bunu ne yapıyoruz? Şöyle 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim. Ters olarak bir ilmek daha ters ördüm. Ve bir düz ilmeğimin içerisinden bir ilmek aldım, bir doladım, bir ilmek daha aldım. Hani 2 ilmek fazla gelseydi bir ilmek daha artırırdım, modeli tamamlardım. Bir ilmek olunca eksilttim. Burada ip kilitleme sistemini yine böyle çalışıyorum. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Örgümün arka yüzünü döndürdüm. Örgümün arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Haroşa ilmeklerimi ters örüyorum biliyorsunuz. Burada yine ip kilitleme sistemini çalışıyorum. Bakın. Zemin renk lila renk ipim üstten alta, ekru renk ipim alttan üste. Burada bir ilmekten 3 ilmek almıştım biliyorsunuz. Bakın ipim benden yana 3 ilmeğin içerisinden tekrar bir ilmek aldım. Artırmış olduğum 2 ilmeği tekrar bir ilmeğe düşürdüm. Örgümün ön yüzünde bu 2 ilmeğim tersti. Arka yüzünde düz. Sonra yine bu bir ilmeğin içerisinden 3 ilmek almıştım biliyorsunuz. İpimi öne aldım. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Artırmış olduğum 2 ilmeği bir ilmeğe düşürdüm. Örgümün ön yüzünde ters olan 2 ilmeğimi arka yüzünde düz ördüm. 3 ilmeğin içerisinden yine ters olarak bir ilmek aldım. 2 ilmek düz ve bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştım. Tekrar 3 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. 2 ilmek düz. 3 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. 2 ilmek düz. Bakın. Bu şekilde diğer yakadaki haroşa kısmına kadar örüp gelelim. Burada yine ip kilitleme sistemini çalışacağız. Sıra sonundaki son 3 ilmeğimi de ters aldım. Burada yine ekru renkli ipim üstten alta, lila renkli ipim alttan üste ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Burada yine ip kilitleme sistemini yaptım. İlk modelde 4 sırayı tamamladık. Bu düz ilmeğimi örmeden aldım. Bakın diğer şişime örmeden aldım, ipim arkada. İpimi öne aldım. 2 ilmek ters ilmeğimi ördüm. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek almıştık. Burada bakın biraz böyle kabartılı bir ilmek oluştu. Bu ilmeğim düz. Düz ilmeğimi örmeden diğer şişimi aldım ve 2 ilmek ters ilmeğimi ördüm. Bu bir ilmek düz ilmeğimi örmeden bakın diğer şişimi aldım. İpim arkada, ipimi ön aldım. 2 ilmek ters. İpim arkada. Bu bir düz ilmeğimi örmeden diğer şişimi aldım. İpim önde. 2 ilmek ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonunda yine 7 ilmek ön pat ilmeğimde ip kilitleme sistemini çalışacağız.
7 ilmek ön pat ilmeğime kadar geldim. Bakın buradaki bir düz ilmeğimi örmeden aldım ve ip kilitleme sistemini çalıştım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Modelde 5 sırayı tamamladım ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Burada tekrar ip kilitleme sistemini çalışıyorum. Bakın. İpim benden yana, bu bir ilmeğimi örmeden diğer şişime aldım. 2 ilmek düz. Bir ilmeğimi ters olarak örmeden diğer şişime aldım. 2 ilmek düz. Bir ilmeğimi örmeden diğer şişime aldım. 2 ilmek düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Diğer yakada da yine ip kilitleme sistemini çalışmayı unutmuyorum. Örgümün arka yüzünden de modelimi çalıştım. Geldim. Örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. Ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Burada ekru renk olan ipimi kesiyorum. Biraz ip mesafesi bırakıyorum. Ve bu lila renkten bir ton daha koyu olan bir mor rengi alıyorum. Düz ilmekle bakın bu bir ilmeğimi ördüm ve zemin ipime sabitledim. Aynı anda ekru renk ipimi kesmiştim biliyorsunuz ve ona da sabitliyorum. Sonra bunları temiz işle bu uçları kaybederiz. Bir modeli tamamladım. İkinci modeldeyim. Örgümün ön yüzünden düz ilmeklerle devam ediyorum. İkinci modelimin ilk sırasında. Bakın bu örmediğim ilmeğimi de alıyorum. İlmeklerin gelişine göre düz ilmeklerimle devam ediyorum. Burada ipimin katını almışım. Onu düzeltiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Sıra sonunda yine ip kilitleme sistemini çalışalım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de böyle lila renkle örüyorum. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Sonra ip kilitleme sistemini çalışıyorum. Bakın üstteki ip altta, alttaki ip üstte ve örgümün arka yüzünden de bu koyu lila renk ipimi ters ilmeklerle örüyorum. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle ördüm geldim ve örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. İp kilitlemeyi çalıştım. Artık bunu tek tek anlatmama gerek yok. Aşinayız ip kilitlemeye.
Hemen haroşa ilmeğimin dibindeki düz ilmeğimin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. Bakın ikinci modelde 3. sıradayız. 2 ilmek ters. Sonra bir ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım. İlmek dolayarak. 2 ilmek ters. Bir düz ilmeğimin içerisinden bir ilmek aldım, bir doladım. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha aldım, 2 ilmek ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Sıra sonuna geldim. İkinci modelde 3. sıra. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi ön aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. İp kilitleme sistemini burada çalışıyorum. Bakın haroşa ilmeğimin dibinde bir ilmekten 3 ilmek almıştım ya, ipim önde. Bu 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Artırdığım 2 ilmeği tekrar bir ilmeğe düşürdüm. 2 ilmek artırdım. 3 ilmek olmuştu ya, onu bir ilmeğe düşürdüm. 2 ilmek düz ve 3 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. 2 ilmek düz ördüm. 3 ilmeğin içerisinden bir ters ilmek aldım. 2 ilmek düz ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Sonra ip kilitleme sistemini çalışıyoruz. Haroşa ilmeklerimin dibinde şu kabarcık ilmeğim var. Bir ilmek düz ilmeğim. Örmeden diğer şişimi aldım. İpim arkada. İpimi öne aldım. 2 ilmek ters. İpim arkada, bu ilmeğimi örmeden diğer şişimi aldım. Bu bir ilmeğimi. İpim önde, 2 ilmek ters. Bu bir ilmeğimi örmeden diğer şişimi aldım ve ipim önde, 2 ilmek ters. Bir ilmeğimi örmeden diğer şişimi alıyorum. İpim önde, 2 ilmek ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Sıra sonunda da 7 ilmek ön bat ilmeğimi haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim ve örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. İpimi bu şekilde kilitledim. Bir ters ilmeğim ipim önde örmeden aldım. İpim arkaya aldım. 2 ilmek düz. İpimi öne aldım. Bu bir ilmeğimi örmeden diğer şişimi aldım. 2 ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. Bir ilmeğimi örmeden diğer şişimi aldım. 2 ilmek düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. 2 model çalıştım. 3. modele geçiyorum. Bu şekilde devam ediyor. 3. rengi de hemen başlayayım. Daha sonra anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Bu koyu rengi kestim. Koyu lila olan renk ipimi kestim. Ve pembe ipimi elime aldım. Düz ilmeklerle devam ediyorum. Örgümün ön yüzünde. Bu pembe ipimi sabitliyorum. Önce bu koyu lila
ipe sabitledim ve daha sonra da açık lila. Burada ipimi bir sefer daha sabitledim. Sıra sonunda kadar geliyorum düz ilmeklerimle. Sıra sonunda da 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Sıra sonuna kadar ördüm geldim. Örgümün ön yüzünden düz ilmeklerle, daha sonra da arka yüzünden ters ilmeklerle örüp geleceğim. Renk sıralamamız bu şekilde gidecek. Ben yeleğimi 4 renk çalışıyorum. Sizler dilerseniz 2 renkten çalışabilirsiniz. Dilerseniz de sade renkle çalışabilirsiniz. Ben elimdeki küçük ipleri bu şekilde değerlendiriyorum. Anlatımımı sizlere de o şekilde yapıyorum ki siz de elinizdeki küçük ipleri değerlendirin. Bu aradaki renk sıralamasını, elinizdeki çok küçücük ipleriniz varsa her renkten bir model çalışarak da iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Benim şimdi ekru renk, koyu lila, pembe. Daha sonra zemin renk devam edeceğim. Sonrasında ekru, koyu lila, pembe. Bu şekilde devam edeceğim. Yeterli bir ölçüye gelene kadar örüp geleyim ve daha sonra haroşa kısmını yeleğimizle beraber çalışalım. Yeleğimi yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm geldim. 15 model çalıştım. 5 ilik geri açtım yeleğimi robadan etek ucuna kadar. Aslında 14 model yeterliydi. Hani bir tık uzun olsun istediğim için yeleği ben 15 model çalıştım. Yani şu bir modeli fazladan çalıştım. Bakın. Son ilik yerini de burada açtım. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Haroşa çalışmasına geçeceğim. Haroşa çalışmasına geçmeden önce yeleğimin model kısmında ön yüzünden bir sıra düz, arka yüzünden de bir sıra ters öreceğim. Sonra örgünün ön yüzünden haroşa kısmına geçeceğim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek haroşa ilmeğimi ördüm ters olarak. Daha sonra düz ilmeklerle devam ediyorum. Model çalışmamız bitti. Sıra sonuna kadar örgümün ön yüzünde model kısmında düz ilmeklerle öreceğim. Sonra sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa öreceğim. Sonra örgünün arka yüzünden sıra başından sıra sonuna kadar ters ilmekleri örüp geliyorum. Sonrasında örgünün ön yüzünden haroşa çalışmamıza başlayalım arkadaşlar. Evet, örgümün ön yüzünden düz ilmeklerle, arka yüzünden ters ilmeklerle ördüm geldim. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Haroşayı biliyorsunuz arkadaşlar, ben ters ilmeklerle oluşturuyorum. Biraz hızlı geçiyorum ama artık nasıl olduğunu biliyoruz. Haroşanın ön patlarda, yakada her şekilde çalıştık. Bu şekilde örgümün ön yüzünden 4 diş haroşayı oluşturup geliyorum. Örgümün ön yüzünden 4 diş haroşayı ördüm geldim. Tabii ki arka yüzünden de haroşamızı çalıştık. İlmekleri kapatıyorum. Hemen tığ ile kapatıyorum. Daha pratik olacağı için. Şöyle 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Tekrar 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Artık
yelek, hırka ve bazı bir şeyler örmeye kadar geldiysek örgüde ilmek kapamayı da biliyoruz sevgili hanımlar. Sizler de nasıl alışıksanız o şekilde ilmeklerinizi kapatırsınız. Ben hem şiş ile hem de tığ ile ilmeklerimi kapatıyorum. İlmekleri kapatıyorum. Düğmelerimi de dikip geliyorum. İlmeklerimi kapattım. Düğmelerimi diktim. Geldim. Şöyle bakalım arkadaşlar. Zemin renk olan açık lila rengim. Haroşaya kadar ördüm. Allah'tan elimde yine şöyle yarım vardı. Haroşayı ikinci ipten ördüm. Tam haroşaya kadar geldim. Haroşayı ikinci ipten ördüm. Diğer iplerimden elimde yine kaldı arkadaşlar. Bakın böyle. Video içerisinde de söylediğim gibi çok küçücük iplerle renk de örebilirsiniz. İki renkte örebilirsiniz. Bu modeli sade renkte de örebilirsiniz. Modelimiz her şekilde örülür. Şimdi dilerseniz beden genişlik ve boy ölçüsünü alalım. 31 santim beden genişlik. Dediğim gibi boyunu bir tık uzun yaptım. Arka enseden basen üstü 41 santim etek ucuna kadar. Hem biraz uzun olsun istedim. Hem de şu rengimiz tam denk gelsin istedim arkadaşlar. Hani şu pembeyi yapmasaydım ilk yerimizde denk gelecekti. 41 santim değil de 39 santim olacaktı. Tam 3 yaş için uygun yeleğim. Her zamanki gibi tabii ben bir tık daha uzun yaptım. O ayrı bir şey. Ben kız çocuklar için rengi seçtim, çalıştım. Sizler farklı renklerde çalışarak erkek ve kız çocuklar için çalışabilirsiniz. Bu yelek anlatımındaki amacım elimizdeki kalan ipleri nasıl değerlendiririz onu anlatmaya çalıştım. İşte bu yelekte bu şekilde değerlendirdik ve 3 yaş için harika bir yelek oldu. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki projelerde ve bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.